Bugünkü senaryoda Cezayir ve Fas'ı bir senaryo olarak birbirleriyle savaştıracağız. İlk olarak Batı Sahra'yı bağımsız bir devlet olarak tanıyan Cezayir ve Fas yılların gerilimiyle sonunda birbirlerine savaş ilan ettiler. Fas'a ait bir keşif İHA'sı Tindouf bölgesi yakınlarında düşürüldü. Fas yönetimi bunun kasıtlı saldırı olduğunu ilan etti. Cezayir ise İHA'nın hava sahasını ihlal ettiğini açıkladı. İki ülke lideri aynı gece televizyonda halka seslendi. Fas kralı, Cezayir yönetimi sınırlarımızı tehdit etmektedir. Sessiz kalmayacağız derken Cezayir Devlet Başkanı ise topraklarımızı korumak için gereken her şey yapılacaktır dedi. Bu konuşmadan sadece 48 saat sonra Akdeniz'in üstünde savaş başladı. Fas Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçakları gece yarısı Cezayir sınırındaki radar üslerini vurdu. Ancak Cezayir'in Rus yapımı S-400 hava savunmaları devreye girince 2 Fas F-16'sı düşürüldü. Bunun yanında Cezayir karşılığını geciktirmedi. Su-57 savaş uçaklarını kaldırdı ve Fas'ın Uç Dağı bölgesindeki askeri havaalanlarını hedef alarak vurdu. Pistler parçalanırken Fas ordusu alarma geçti. Kuzey Afrika artık resmen savaş içindeydi. Cezayir ordusu ağır tank birlikleriyle Fas sınırını geçti. Cezayir tankları çöl kumlarını yararak ilerleyip toprak alırken yoğun bombardıman yapıyordu. Fas ise Amerikan HIMARS roket sistemleriyle karşılık verdi. Çölde kilometreler boyunca patlamalar yükseliyordu. Bir Fas komutanı Cezayir tankları doğu hattını geçti dedikten sonra Cezayir bu arada karasal ordusunu harekete geçirdi. Çok sayıda asker tankların bulunduğu Fas topraklarına akın etti ve cephe savaşı başladı. Fas da aynı şekilde ordusunu karşısına çıkarttı ve burada büyük bir mevzi savaşı yaşanıyordu. Ancak Cezayir ordusunun sayısal üstünlüğü hissediliyordu. Bir hafta sonunda Cezayir birlikleri bazı sınır kasabalarını ele geçirdi. Bu gelişme Fas'ın başkenti Rabat'ta şok etkisi yarattı. Bu arada Fas Deniz Kuvvetleri Akdeniz'de büyük bir operasyon başlattı. Fas donanması Cezayir'in Vahran kentine ve limanına abluka uygulamaya çalıştı. Ancak Cezayir donanması denizaltılarını devreye soktu. Gece yarısı Fas savaş gemilerinden biri torpido saldırısıyla ağır hasar aldı. Akdeniz artık sessiz değildi. Denizaltılar görünmeyen hayaletler gibi dolanıyordu. Bu sırada ekonomik savaş da başladı. Cezayir, Fas'a giden doğal gaz bağlantılarını tamamen kesti. Fas limanlarına yönelik ticari yaptırımlar uygulanırken petrol fiyatları dünya çapında yükseliş yaşadı. Avrupa ülkeleri panik içindeydi çünkü enerji akışı tehlikeye girmişti. İspanya acil toplantı yaptı ve bu savaş Avrupa ekonomisini vurabilir. Ateşkes sağlanmalı dedi. Ama ateşkes yerine yeni müttefikler sahaya girdi. Türkiye, Cezayir'e Akıncı İHA'ları, çelik kubbe, hava savunması ve mühimmat desteği gönderdi. Fransa ise Fas'a gelişmiş füze sistemleri sağladı. Cezayir ordusu güneyden büyük kuşatma planı hazırladı. Binlerce asker, yüzlerce zırhlı araçla ilerlemeye başladı. Fas ise savunma hattını şehir savaşına çevirdi. Cezayir'in ele geçirdiği noktalarda sokak çatışmaları başladı. Bir Fas askeri bağırarak "Tank geliyor, bazukam hazır" dedi. Patlama sesiyle birlikte Cezayir tanklarından biri alev alarak patladı. Ancak arkasından gelen onlarca araç ilerlemeyi sürdürüyordu. Cezayir Genelkurmayı savaşın uzaması halinde ekonominin yıpranacağını biliyordu. Bu yüzden Çöl Yıldırımı Operasyonu adı verilen dev saldırı planıyla daha fazla uzatmadan Fas'ın işini bitirmeyi amaçlıyordu. Gece vakitlerinde yüzlerce roket aynı anda ateşlendi. Cezayir'in İskender türevi balistik füzeleri Fas'ın askeri hava üslerine düştü. Patlamalar kilometrelerce öteden hissediliyordu. Meknes ve başkent Rabat şehrindeki hava üsleri ağır hasar aldı. Bazı Fas F-16'ları daha havalanamadan yok edildi. Bu arada Fas Genelkurmay Başkanı öfkeyle masaya vurdu. "Artık savunmada kalmayacağız. Karşı saldırıyı başlatın." Bunun üzerine Fas ordusu Akdeniz cephesinde sürpriz bir operasyon yaptı. Ardından Fas donanması Cezayir'in başkentine ve limanına Krois füzeleri gönderdi. Buradaki 2 savaş gemisi ağır hasar aldı. Çok geçmeyecekti ki Fas, Akdeniz'den yeni bir askeri çıkartma yaptı ve Cezayir'in kıyılarından ilerleyişlere başladı. Kıyılar hızla Fas ülkesinin hakimiyetine geçiyordu. Bir Cezayir deniz subayı bağırdı. "Kıyılarımıza dikkat edin" demesinin ardından Cezayir donanmasından biri bir Fas gemisini füzeyle batırdı. Geminin enkazı Akdeniz'in karanlığına gömülürken savaşın deniz cephesi daha da vahşileşti. Bu sırada kara savaşları tam anlamıyla cehenneme dönmüştü. Cezayir ordusu 120 binden fazla askeri sınır hattına yığdı. Su-35 savaş uçakları sürekli bombardıman yaparken T-90 tankları Fas savunmasını ezmeye çalışıyordu. Cezayir güneyden ilerlerken Fas ise daha çok Cezayir kıyılarında güçlenmişti ve hedefinde Cezayir'in başkenti bulunuyordu.
Cezayir bu arada Agadir isimli Fas kıyı şehrine ulaştı ve ele geçirdi. Bu gelişme savaşın kaderini değiştirebilecek kadar büyüktü. Cezayir'in insan gücü fazlaydı. Fas yönetimi acil müttefik desteği istedi. Bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri Fas'a gelişmiş hava savunma sistemleri verdi. Böylece havada uçuşan Cezayir uçaklarından bazıları hemen düşürüldü. Ancak Cezayir'in elinde Rusya'dan aldığı Su-57 gibi hayalet özellikli uçaklar vardı ve bunların düşürülmesi zor olduğu için bu uçaklar bombalamaya devam ediyordu. Ekonomik cephede ise durum felaketti. Cezayir doğal gaz ihracatını azaltınca Avrupa'da enerji krizi büyüdü. Cezayir'de kaynaklar hızla savaş için harcandığı için para birimi değer kaybetmeye başladı. Her iki ülkede de halklar öfkelenmeye başlamıştı. Cezayir'in başkentinde protestolar çıktı. Bu savaş bizi aç bırakıyor. Fas'ta ise milliyetçi gösteriler düzenleniyordu. Rabat düşmeyecek. Eylemleri yapılıyordu. Fakat savaş durmuyordu. Cezayir 3. büyük saldırısını başlattı. Bu kez hedef kıyılardan ilerleyen Fas birliklerini durdurmaktı. Yoğun füze bombardımanı sonrası mekanize birlikler sınırı geçti. Ancak Fas ordusu savunmayı mayın hatları ve tank savar sistemleriyle güçlendirmişti. Cezayir askerleri buralara adım attığı anda mayınlar patlamaya başladı ve çok sayıda Cezayir askeri bu sayede yok edildi. Birçok bölgede yakın mesafe askeri savaşları başladı. Süngü hücumları bile yaşanıyordu. Gökyüzünde ise Fas pilotları riskli bir görev üstlendi. Fas'a ait 4 F-16 Cezayir'in güneyindeki ana üssü vurmak için alçak uçuş yaptı. 2 uçak düşürüldü ama üs vurularak ağır hasar aldı. Bunun üzerine Cezayir'in lideri sinirle danışmanlarına döndü. Artık Rabat'ı vurma zamanı geldi. Bu sözlerden sadece birkaç saat sonra onlarca balistik füze Fas'ın iç bölgelerine doğru ateşlendi. Sirenler çalmaya başladı. Rabat semalarında hava savunma sistemleri devreye girdi. Gökyüzü dev ateş toplarıyla doldu. Askeri depolar, radar merkezleri ve iletişim üsleri ağır hasar aldı ve savaşın en kritik gecesi başladı. Şehrin elektrikleri kesildi. İnsanlar sığınaklara koşuyordu. Fas kralı acil savaş kabinesini topladı. Eğer şimdi karşılık vermezsek savaş kaybedilir, dedi. Aynı dakikalarda Cezayir'de büyük kutlamalar başlamıştı. Devlet televizyonu Rabat saldırılarını stratejik başarı olarak duyuruyordu. Ancak kimsenin bilmediği şey Fas'ın haftalardır hazırladığı gizli operasyondu. Kod adı Atlas Pençesi. Fas ordusu Amerikan uydu desteği sayesinde Cezayir'in hava savunma ağındaki zayıf noktaları tespit etmişti. Gece saatlerinde onlarca Fas SİHA'sı havalandı. Bölgeye konuşlandırılmış bazı S-400 Cezayir hava savunması vurulup imha edildi. Bir Cezayir subayı radar bağlantısı koptu, dedi. Tam bu anda Fas F-16 filoları saldırıya geçti. Yakıt depoları, mühimmat merkezleri ve hava pistleri vuruldu. Cezayir Hava Kuvvetleri ağır darbe aldı. Ama savaşın kaderini değiştiren olay denizde yaşanmıştı. Yaklaşık toplamda 200 bin asker deniz kıyılarında karşı karşıya geldi ve muazzam bir kara çatışması yaşanıyordu. Bu çatışmanın sonucu ise Cezayir'in üstünlüğüyle sonuçlandı ve bu karasal çatışmayı kazanıp kaybettiği kıyıları kurtardı. Fas barış talep etti ve Cezayir'le birlikte anlaşarak savaşı bitirdiler. Artık Batı Sahra'nın bağımsızlığı tanındı ve Cezayir'in üstünlüğü kanıtlanmıştı.